Selamlar, UFC 26'da yeni bir Success bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle birlikte Trendyol Süper Lig'de Koren'dan Alanyaspor Success'te ne yapardı 2025-2026 sezonunda neler başardı bunu öğreneceğiz. Ligde kalır mıydı, ligden düşer miydi? Bunların hepsinin cevabı şimdi bölümümüzde sizlerle birlikte olacak. Öncelikle Alanyaspor'un kadrosuna bakacağız. Takım yönetiminden bakalım öncelikle nasıl bir dizilişi var. Ardından da kadro merkezinden inceleriz oyuncuları. Şöyle bir diziliş, üçlü defans oynuyor. Gördüğünüz üzere bu tarzda bir dizilişi var ve kadrosu da bu şekilde Alanyaspor'un. Evet, şimdi kadro merkezine gidelim. Teker teker şuradan oyuncuları göreyim. Hatta ben şöyle durayım. Siz de teker teker bakın. Bu yıl Alanyaspor gerçekte harika bir performans sergiliyor. Gerçekten lige iyi başladılar. Çok formdalar. Trendyol Süper Lig'de. En son İnyanis Hacı frikikten bir gol kaydetmişti. Gerçekten de Alanyaspor bu yıl istekli. Bakalım, ligde istekli takımlar da var tabii ki de, ne olacak göreceğiz. Biz de oyunda bakalım. Bu performanslı, istekli Alanyaspor ne yapacak? Bunu da öğrenmiş olacağız. Şöyle bir 2025-2026 sezonu takımlarını da görün efendim. Bu şekilde. Zaten Alanyaspor Avrupa'da değil, Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda bakalım neler başaracak. Bunu öğreneceğiz sizlerle beraber. Hemen Ocak 1'e geleceğiz. İlk ara transfer dönemine geleceğiz. Ve sonrasında takım ne yapmış ne etmiş ona bakacağız. Ardından da sezon sonuna geçeceğiz. Ama öncelikle ligin ilk yarısına, yani Ocak 1'e doğru geçelim. Evet, geldik Ocak 1'e ve bakalım ne olmuş ne bitmiş ligin ilk yarısında Alanyaspor ne yapmış görelim efendim. Hemen şöyle gelelim bir bakalım. Alanyaspor 12. sırada ligin ilk yarısında 17 haftada 4 kere kazanmış, 5 beraberlik, 8 mağlubiyet almış, 20 attığı gol sayısı, 30 gol görmüş, eksi 10 avarajda 17 puanla 12. sırada. Üçlü defans oynadığı için büyük ihtimalle çok gol yiyor. Çok oradan bir şey yaşıyor. Savunmada sıkıntı yaşıyor. Şöyle diğer takımları da göstereyim durumlarını. İlk yarıda Galatasaray 1. Fenerbahçe 2. Başakşehir 3. Trabzon 4 şeklinde olmuş. Türkiye Kupası'na geliyoruz. Türkiye Kupası'nda da Alanyaspor Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacakmış. Şimdi kadro birbirleriyle anlaşıyor mu diyerekten kadroya şöyle bir göz atmak istiyorum. Hepsi -2, -1 avaraj şeylerle oynuyor. Oğlum bu ne? Ne yaptınız? Bu ne? Mesela Hacı'yı koyun. Karacı'yı koyun. Yerinde oynamayan oyuncular maşallah. Nasıl bir diziliş yakaladılarsa artık. Maestro bunlar yerinde oynuyor ama eksik şekilde oynuyorlar. Ünlem işareti yok. Allah Allah, çok ilginç. Neyse, ben iki oyuncuyu değiştirmiş oldum en azından. Kaleciyi de hatta 72 varmış. Şunu da değiştirelim. Bak, Lima oynamıyorsa Akso ile değiştirelim onu da. Eksi veren herkese çıkarttım. Maestro iyi oyuncu aslında. O da ortalıkta gözükmüyor. Neyse, böyle şekilde en azından ellemiş olalım. Ogun'un yerine mesela alabileceğimiz Moyne varmış. Onu alalım madem. Bu şekilde birazcık ellemiş oldum Success'te. Üçlü defans ya, ondan dolayı çok gol yediler. Çok ondan kaybediyorlar. Kadro merkezine şöyle gideceğim. İstatistiklerde bir forvetlere bakacağım. 13 kere forma giymiş Elia ve 4 gol 3 asist. Adam iyi oynamış bu arada. 13 maçta 4 gol 3 asist, güzel. Güven Yalçın 13 maçta 4 gol 1 asist. Münye 9 maçta çıkmış, 3 gol kaydetmiş. Bu adama daha fazla şans verin. Hwangyu pek katkı sağlamamış. Zaten Efecan Karca ile Hacı'yı oynatıyorlar sanırım. Efecan Karca 17 maçta 3 gol 1 asist. Hacı 15 maçta 2 asist, çok kötü. Hacı'den falan beklentim vardı ama kötü. Başka Maestro çok
Gerçek hayatta hızlı, o yüzden ona bakmak istedim. Performansı yüksek. O da 12 maçta bir gol katkısı sağlamış. Yani kötü başlamış, kötü olmuş. Üçlü şeyleri değiştirmek istemedim. Sadece çok ellemek istemiyorum onu. Sadece burada eksi verenleri değiştirmek istedim. Onları da olduğu kadar artık diyelim. Yine bir değiştireyim mi diye ellemem mantıklı mı oldu diye düşündüm de ama yani sonuçta bir şey yapmıyorum. Sadece oyuncuların yerlerini değiştirdim. Zaten onlar da yedeklerden giriyorlarmış gerçi ama diyorum. Evet haydi. Şimdi ligin ilk yarısında şeye de bakabiliriz. Kim gol kralı? 17 maçta forma şansı bulmuş. 14 golle Beşiktaş'ın santrafor Tammy Abraham gol krallığında. Şalay arkasında Selke, En-Nesyri, Harit, Muçi, Osimhen, Talisca diye devam ediyor. Onuachu. Çok bakmayayım. Asistlere gelelim. Talisca 16 maçta 6 asist katkısıyla birinci. Abraham geliyor sonra. Muçi, Osimhen, Souza, Türüç, Onuachu, Harit, Şalay diye de devam ediyor efendim. Ortalama reytinglerde Şalay'ı 8,11 ile birinci sırada Tammy Abraham, En-Nesyri, Talisca, Muçi, Osimhen, Selke, Harit diye de devam ediyor. Uzuyor gitgide. Bu şekilde görmüş olalım en azından. Sezon sonunda hepsine bakabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Tabii ki de sezon sonuna geliyoruz efendim. Bakalım sezon sonunda Alanyaspor yükselmiş mi yoksa aşağıya mı düşmüş onu göreceğiz. Performansta artış var mı yok mu öğreneceğiz. O zaman haydi sezon sonuna doğru geçelim. Evet geldik sezon sonuna ve bakalım ne olmuş ne bitmiş göreceğiz. Alanyaspor sezon sonunda ne yapmış görelim. Hemen geliyoruz efendim. Ligde 16. sıraya gerilemişiz. 12.ydik yanlış hatırlamıyorsam. 16. sıraya gerilemişiz. Hatta ligden düştük mü lan? Ligden düştük herhalde. 3 takım düşüyorsa düştük. Yani olmadı. Gerçeklikle alakası olmadı. Alanyaspor gerçekte bayağı şu an iyi durumda ama bizim şeyde niye düştü bu adamlar anlamadım. Hep o üçlü stoper yüzünden oldu. Bak üçlü defans savunma yüzünden oldu. Ondan kaybetti bence. Alanyaspor 34 haftanın sonunda 6 kere galip gelmiş, 9 beraberlik, 19 mağlubiyet. Çok kötü. 38 attığı gol kalesi 66 gol. Yuh. Eksi 28 avarajla 27 puanla 16. sırada yer buluyor kendini. Düşmüş. Ligden düşmüş Karagümrük, Konya birlikte düşmüşler. Yani ilk 3 düşüyor büyük ihtimalle bildiğim kadarıyla. Onlar düşmüş. İlginç. Hiç beklemediğim bir durum gerçekten de. Şöyle çıkalım. Fenerbahçe şampiyon olmuş. Başakşehir 2. Galatasaray 3. Beşiktaş 4. Trabzon 5. sırada. 6. sırada Gaziantep, 7. sırada Samsun, 8. sırada Eyüp, 9. sırada Gençler Birliği ve 10. sırada Çaykur Rizespor'u görüyorum. İlk onda saymış oldum böylelikle. Türkiye Kupası'na gelelim. Türkiye Kupası'nda da Fenerbahçe Kocaelispor mücadelesi olacakmış efendim finalde. Şimdi takım yönetimine gelelim. Yine gerçi koyduğumuz oyuncular da kötüler. Eksi. Takım niye birbirleri anlaşmadı bilmiyorum. Öndekiler falan nasıl aslında çok iyi olabilirdi ama anlaşmayınca olmadı. Yapacak bir şey yok. Çok istatistiklere bakmama gerek kalmadı herhalde çünkü çok kötüyüz. Elia mesela 29 maç sonunda 8 gol 5 asist. Çok kötü bence yine. Türkiye Kupası'nda 1 gol. Güven Yalçın 24 maçta 6 gol 1 asist. Munier 19 maçta 7 gol. Çok iyi bir şeyler göremedik. Efecan Kara 33 maçta 3 gol 3 asist. Türkiye Kupası'nda 1 golü var. Yeni Saçı 31 maçta 2 gol 4 asist. Gerçekten de beklentinin bayağı altında bir performans sergilemiş tüm oyuncular. Bayağı bir kötüler. Maestro'ya bakayım. 26 maçta 1 gol. Türk Kupası'nda 4 maçta 1 gol. Gerçekten de katkı asist falan yapmamış hiç. Hader Gonay'la mesela bilinen isimler çok bir katkı göstermemiş. Stoper gol atmış.
Tabi bunlardan çok beklenti yok ama ileri uçtakilerden iyi bir şey olması lazım ama başarılı olmamışlar. Hiç beklemediğim bir şeydi açık konuşmak gerekirse. Böyle bir durum. Gol krallığında Kerem Aktürkoğlu, pardon şöyle çıkalım. Gol krallığında Yusuf En-Nesyri 34 maçta 24 gol atarak gol kralı olmuş ligde. Şalay geliyor sonrasında. Onaçu, Halit Muriçi diye devam ediyor. Şöyle herkesi göstermiş olalım. Asistlere geldiğimizde en üstteyiz değil mi? Aynen. Orkun Kökçü 27 maçta 10 asistle Şalay ile aynı şey yapmışlar. 33 maçta Şalay'da 10 asist, aynı asist katkıları. İkisi birinci olmuş. Talişik Onaçu Muçi diye devam ediyor. Ve ortalama reytinglerde Yusuf En-Nesyri 7,89'da burada lider. Piatek, Şalai, Temi Abraham, Onaçu, Halit diye devam ediyor. Bu şekilde de diğer oyuncuları da görmüş olduk efendim. Evet, her istatistiğe baktık, durumlara baktık ve videomuzun da burada sona geldik efendim. Alanyaspor'la success'imiz gerçekleştirdik. Beklentinin altında oldu. Yani bu kadar da kötü olmaması lazım aslında ama bizim success'imiz de bayağı bir kötüleşti. Gerçek hayatta gayet iyi durumdalar. Sonuçta oyun yapacak bir şey yok. Simülasyonumuzu gerçekleştirdik. Success'imiz gerçekleştirdik ve videomuzu burada sonlandırıyoruz efendim. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.